Herkese Bali Adası'ndan tekrardan selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere satılık arsa ve burada evleri göstereceğim ama denize sıfır. Bakın, hemen böyle denize sıfır. Bu ev mesela satılık. Şimdi buraya bakacağız. Gördüğünüz ev sahibi, bu da benim kayınbaba. Kayınbaba burada sağ olsun, olmazsa ben buraları hayatta gerçekten bulamam. Yani burada inanılmaz bana katkı sunuyor. Okay, here is there. Evet, şimdi eve bakalım içeriye. Çok küçük bir ev, stüdyo ev gibi bir şey yapmışlar. Şuraya bakalım. Ya. Burası büyükmüş ya. Burası büyükmüş. Burada bir küvet koymuş. Banyo, tuvalet. Bu kadar sadece. Burası var, burası var. Böyle devam ediyor. Burada da bir oda var. Bakın burada da böyle bir oda var. Ama arka bahçesi çok büyük. Baksanıza. Burada komple size ait oluyor. Gayet geniş. Şuraya kadar devam ediyor. Der. Arkası böyle. .5 ara. Okay. Burası 250 metre. Arsası 250 metre. And home how many? Home two. Yeah, meter. How many meter? Yeah. Bakın bu ev sahibi, bak şimdi ayağıyla ölçüyor. Dedim ki tamam arsa 250 metre, tamam bunu anlaştık. Ama ev ne kadar, hani kaç metre diye ben de bilmiyorum diyor. Yani öylesine yapıyorlar. Bunlarda pek böyle plan veya şey yok. Eyvah, yağmur da başlıyor. Yağmur da başlıyor. Size buranın fiyatını söyleyeceğim şimdi. Çok şaşıracaksınız. Yağmura yakalandık. Biraz bekleyelim. Daha arsa göstereceğim sizlere. Çok önemli şeyler anlatacağım. Yağmur biraz durdu. Göstereyim size dışarıdan da. Bakın hemen karşısı deniz. Şimdi evi göstereyim size. Girişi böyle. Bakın burası yine çok büyük bir alan. Hadi buraya hiçbir şey yapma. Havuz falan bir şey yapılmaz buraya. Neden? İşte aracını park edersin, işte motorunu park edersin. Şuraya küçük bir bahçe bir şeyler yaparsın. Ama eğer havuz istiyorsan şu arka tarafı çok geniş. Bakar mısınız? Kocaman bir alan ya. Böyle komple size ait. 39 bin dolar. Bakın 39 bin dolara böyle yerleri benim bulabilmemin tek sebebi kayınbabam. Yoksa ben burada 5 yıldır Bali'de yaşıyorum. İşte o yüzden bulabiliyorum veya çok araştırma. Hayır abi. Burası internette bile yok bu şeyde. Bunlar burada lokal insanlar genelde bir yeri sattığı zaman çevresine söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Bu şekilde satıyorlar. Pek internetten ya adam daha kaç metre olduğunu bilmiyor. Yani internete burayı koyup da bir fiyat koyup da beklemiyor yani. Ya burada bu sistem oturmamış. Emlak sistemi internete koyalım, oradan satalım. Böyle bir şey yok burada fazla. Burada daha çok böyle ailelere söyleniyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Bu şekilde satıyorlar. Bilginiz olsun. İnternete koyulanlar da zaten gözünü açmış ve inanılmaz yüksek rakamlar istiyorlar. Kendiniz de araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. İnternetteki fiyatlara bakın, şu eve 39 bin dolar. Bence bura kaçmaz ve hızlı bir şekilde satılacağını düşünüyorum. Buna çok eminim. Yani çok eminim. Şimdi kısaca size şunu da söylemek istiyorum. Bakın başıma gelen şeylerle ilgili, bu ev alımı, arsa alımı, hani bunlarla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi buraya Bali'ye geliyor bazıları. Bana ulaşıyor. İşte Serkan Bey merhaba, evet merhaba. Ben Bali'deyim, bana arsa ev gösterir misin? İşte diyorum ki orada mesela tamam, şirket bilgileri at bana, hemen başlayalım. O da diyor ki ya şirketim daha açılmadı ama açarım. Ya ben daha başlatmadım. Burada benim dediğim şey şu, ben size ev veya arsa göstermek istemiyorum. Çünkü şirket kurulumu, yani en kötü hızlı yapsam bile 3 hafta, 1 ay sürdüğü için beklemezler. Şimdi diyeceksiniz ki kapora verir adam. Hayır, vermez. Şimdi sen turist olarak buraya geldin. Adam dedi ki buraya hadi bana 15 bin dolar kapora ver. Neye göre vereceksin? Sen turist olarak geldin. Neye göre sen buraya 15 bin dolar vereceksin? Nereye imza atacaksın? Nasıl kendi garanti altına alacaksın? Tabii ki o kişi de kapora vermek istemeyeceği için genelde tıkanıyoruz.
Şimdi burada ben ev mesela arsa bu şekilde göstermek istemediğim zamanda da maalesef gidiyorlar sağdan solda benim hakkımda kötü konuşuyorlar. Serkan videolardaki gibi yardımsever değil, işte bize yer göstermedi. Ya kötü mü yapıyorum? Ben sana iyilik yapıyorum. Ya ona bakarsanız ben paramı alırım yine gösteririm ama sen alamayacaksın. Boşu boşuna niye cebinden para çıksın? Niye bu şekilde? Hani ben aslında karşı tarafı düşünüyorum. Sonra diyorum ki mesela adama tamam madem öyle illa görmek istiyorsan ve eğer şirketimde yoksa bana şu kadar para verirsin işbirliği parası o zaman gösteririz. O da diyor ki ya ben almadıysam niye para vereyim? Ya öyle de olmuyor böyle de olmuyor ne yapıyorsam kabul etmiyorlar. Ondan sonra bari arkamdan kötü konuşmasalar sıkıntı yok ama arkamdan da kötü konuşuyorlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela buraya Bali'ye gelip de şirket açmak için veya farklı bilgiler almak için benimle görüşmek isteyen bir sürü insanlar var. Bana yazıyorlar Instagram'da. Merhaba Serkan Bey, işte biz Bali'deyiz veya haftaya Bali'de olacağız. İşte seninle görüşebilir miyiz? Diyorum ki mesela ticari mi yoksa hani sadece beni görmek mi veya videolarımdan. Çünkü böyle de var. Hani gelip sadece gerçekten videolardan izlemiş, benimle burada bir çay kahve içmek isteyen insanlar var. Tabii ki bunlarla herhangi bir işbirliği parası veya herhangi bir şey tabii ki istemiyorum. Tabii görüşüyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer ticari ise, benden bilgi almaksa amaç, burada işbirliği parası var. Bunu söyleyince de, Serkan yine mesela kabul etmiyor, tamam mı? Gidiyor sağda solda, efendim işte Serkan hiç videodaki gibi değil, bizden para istedi. Arkamdan atıp tutuyorlar. Gidiyorlar Türk restoranlarında konuşuyorlar. Gördükleri bütün Türklere bunu söylüyorlar. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya bunu niye yapıyorsunuz? Yani bunu şimdi düşünsenize bakın siz diyelim ki bir fabrikada çalışıyorsunuz. Ben size desem sen niye maaş alıyorsun desem nasıl olur? Yani abes kaçmaz mı? Ne tuhaf değil mi? Tabii ki maaşını alacak adam çalışıyor. Bu benim işim. Bunu anlamanız lazım. Burada kimse kimseye kara kaşına, kara gözüne, efendim hatırına gelip de burada bu şekilde yerleri göstermez size. Ha benim çalışma stilim şu. Ben kişiye özel buluyorum. Ben bugün de bak Amerika'dan bir tane abimiz ulaştı, şirkete hazır ve benden arsa istiyor. Şimdi birazdan o arsaya da bakacağız zaten. Ben o yüzden şu anda tekrar araştırma yapıyorum. Benim elimde hazır yerler yok. Ben kişiye göre buluyorum. Hazır yerler şöyle. Diyelim ki ben burayı adamdan aldım veya o zaman ben bu fiyatı 39 bin dolar demem ki 60 bin dolar derim, 70 bin dolar derim, koyarım. Tamam isteyen alır, gösteririm herkese, hiç sorun değil. Ben bu şekilde çalışmıyorum ya. Ben size adam 39 bin dedi, ben de size 39 bin diyorum ya. Yani ve açık açık sizden kardeşim işbirliği param şu kadar istiyorum senden. Açık açık söylüyorum. Sen de onu bana veriyorsun. Karşı tarafta burada sistem budur. Sattığın zaman bu adam da bana bir şeyler veriyor. Bana yeter. Yalan olmadan, dolan olmadan bu şekilde çalışmaya çalışıyorum. Ama maalesef bu bile kötü anlaşılıyor ya. Yani bazen üzüyor. Gerçekten bu konular gerçekten üzüyor. Lütfen eğer Bali'ye gelip de benimle görüşemediğiniz zaman veya görüşmediğiniz zaman arkamdan gidip de sağda solda kötü konuşmayın. Beni tanımıyorsunuz bile. Yani bu çok büyük bir ayıp yani. Gerçekten çok iğrenç kulağıma geliyor sağda solda. Bir tanesi demiş ki geçen, biz onu da çok iyi biliyorum. Beni aradı Instagram'dan. İşte merhaba görüşebilir miyiz? Kendisi de Denpazar'da. Benim bu Singaraca'dan Denpazar'a gitmem 2 saat. İşte görüşebilirim. Dedim ki ya ticari mi yoksa mi? Hani hayır dedi ya ticari ben dedi burada bunu yapmak istiyorum. Fikir alacağız senden bir şeyler soracağız. İşte tamam dedim işbirliği ücreti şu kadar dedim. Söyleyeyim de 300 dolar dedim. Tamam dedi ben bir düşüneyim falan dedi. Kapattı. Başka bir şey yok. Ondan sonra bir daha yazmadı. Sonra gitmiş sağda solda ve Türk restoranlarında, bunlar benim arkadaşlar, birçoğu Türk restoranlarda var. Bana ulaştı ya dedi ki adam dedi ki yani seninle kahve içmek istemiş. Sen de kahve içmeye 300 dolar isterim demişim. Ya bu kadar yalan, bu kadar ya hiç mi utanma yok ya? Ya ben niye birisi kahve içmek isteyen kişiden 300 dolar isteyeyim? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir şey var mı yani, anlatabiliyor muyum? O kadar yalancılar ki bakın böyle bir iğrenç bir şey olamaz ya. Sadece zoruna gidiyor benimle görüşemediği için veya işbirliği yapamadığı için zoruna gidiyor. Bu sefer beni kötülüyor yani ayıp ya. Gerçekten ayıp. Bunu niye söyledim? Yani burada nelerle uğraştığımızı bilin diye. Bu şekilde arkamdan bir sürü atan tutan var. Yani gerçekten bazen buraya kadar geliyor. Yani kaldıramıyorum. Çünkü hani vurduğum duymaz bir insan değilim. Böyle keşke biraz öyle olabilsem de rahat olurum, bana ne. Yani kim ne diyorsa desin ama öyle değil. Ya duyuyorum mesela, üzülüyorum veya diyorum niye böyle, ne yaptım ben buna veya çok kafama takıyorum. Bundan da kurtulmam lazım. Bunun üzerine çalışıyorum. Daha böyle sakin olmayı ve daha böyle bu konuları takmamayı. Çünkü abi milletin ağzı torba değil ki bağlayasın ya, konuşuyor.
Saçma sapan yalan dolanla konuşuyorlar maalesef. Evet, böyle bir arsa var. Tam 500 metrekare. Şimdi anahtarı bekleme, şurada kapısı var. Şurada. Anahtarları beklemek istemediğim için, çünkü çok zaman kaybı. 1-2 saat bekleyeceğiz sadece burayı görmek için. Ben de merdiven koyarak yukarı çıktım şöyle. Şöyle merdivenle size burayı göstermek için. Dediğim üzere burası 500 metrekare satılık. Hemen karşısı yine deniz. Bakın arsanın kapısı burada. İçeri giremiyoruz. Dıştan böyle gözüküyor. Hemen karşısı da bu şekilde deniz. Şimdi diyorum ya, Bali'de bir ortalama yok. Bakın bu 500 metrekareye kaç para istiyorlar biliyor musun bu arsaya? 97 bin dolar istiyor. Bak işte bu yüzden Bali'de bir ortalama yok diyorum her zaman. Burada herkes kafasına göre bir rakam, bir fiyat söylüyor. Mesela burası, şu arsa 97 bin dolar diyor. Az önce gösterdiğim ev ve arsayı gördünüz. 250 metre, tamam, yarısı. Ama içinde ev var. Ona göre o fiyatı var. Burada ev yok, hiçbir şey yok. Bu fiyat isteniyor. Yani dediğim üzere burada gerçekten bir ortalama yok. Kim kaç para istiyorsa o. İşinize gelir, mantıklı gelir veya gelmez. Ama burada bunu, eğer gelirseniz Bali'ye, bununla karşılaşacaksınız. Bir eve bakacaksın, ev 40 bin, yandaki evi soracaksın 120 bin diyecekler. Ya diyeceksin ki nasıl yani lan, bu ev 40 bin, o 120 bin, ne alaka? Böyle. Yani burada öyle bir kural, kanun yok. Yani istediği fiyatı söylüyor adam, istiyorsan al diyor. Yani bu şekilde, haberiniz olsun. Hava biraz bozuk, aslında birkaç yer daha bakacaktım. Ama size şimdi ortalama bir şeyler anlatacağım. Bir şeyler söyleyeceğim buradaki evlerle ilgili. Bir ara ben 12 bin dolara evler gösterdim. Bu evler yaklaşık şu anda 15-16 bin dolar diyorlar bu bölgede, Singaraja bölgesinde. Yine Ubud'un çevresinde çok uygun bazı yerler var, fırsatlar var. Çevresinde, tabii içinde değil, içi çok pahalı. Çevresinde hala uyguna arsa ve evler var. Burada farklı bir yer var. Denize sıfır. Sadece arsa olarak. Mesela orada kaç para istiyor biliyor musunuz? 10 bin dolar istiyor 100 metrekaresine. Singaraja bölgesinde. 100 metrekaresine 10 bin dolar. Yani 200 metre var orada. Diğerleri satılmış. 200 metre bir arsa var. Denize sıfır. 20 bin dolar fiyat. Çok iyi. Mesela 20 bin doları oraya alsan, 2 katlı bir ev yapsan, al sana denize sıfır, mis gibi. Ya 40 bin dolar da eve harcasan, 40 bin, 50 bin harcadığını düşün. 20 bine arsaya aldın, sana 70 bine, 60 bin dolara bildiğin lüks bir yer yapabilirsin. Böyle imkanlar da var Bali'de. Hatta ya bambu villalar var mesela 20 bin dolara, onu dik. 20 bin dolarda arsaya verdin, 40 bin dolara bildiğin bambu villan olur. Yani o derece söyleyeyim. Böyle imkanlar var Bali'de. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Benim gösterdiğim arsa ve evler hepsi freehold. Ama hepsi, yani süresiz. Ben kiralık yer göstermiyorum. Yani leasehold dedikleri 20 yıllığına veya 25 yıllığına kiralık yerleri göstermiyorum. Ta ki birisi eğer bana ulaşıp da ya ben özellikle 25 yıl kiralamak istiyorum, o zaman ona özel öyle yerler bakabiliriz. Ama benim gösterdiğim şu andaki bu ev olsun, arsa olsun, hangi evi, arsayı gösteriyorsam hepsi freehold. Yani süresiz, sizin oluyor. Peki bu evi almak için ne yapmanız lazım? Sadece şirket açmanız lazım. Bu şekilde evi satın alabiliyorsunuz. İstediğiniz an satabiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Beni izleyenler varsa aranızda, bakın neler çektik, neler bu şeylere gelene kadar. Beni eskiden izleyenler varsa, ilk ben Bali'ye geldiğimde videolar çekmeye başladım ve orada ne dedim? Dedim ki burada kendi adınıza şirket açabiliyorsunuz. Orada bana ne yaptılar? Burada eski yaşayanlar, 8 yıldır, 10 yıldır olanlar saldırıya başladılar. Sosyal medyadan, oradan hayır dediler, doğru değil, yalan konuşuyor. Kendi adına Bali'de şirket açamazsınız. Sonra aradan tabii 1-2 ay geçti. Ben videolara yılmadan devam ettim, ve artık insanlar evet bu gerçekten oluyor, kendi adına şirket açabiliyorsun diye öğrendikten sonra bu konu kapandı. Daha sonra dedim ki aynı mücadeleyi ev alırken de verdim. Dedim ki burada freehold ev alabiliyorsunuz. Yani süresiz. Hayır dediler, öyle bir şey yok. İşte burada leasehold 25 yılına kiralayabiliyorsun. Ya arkadaşlar patır patır satılıyor burada. Freehold her yerde satılıyor. Yani ben size bunu niye yalan söyleyeyim? Ben burada emlak şirketim var. Burada yalan konuşsam, freehold satış olmazsa bu şekilde beni burada barındırırlar mı? Öyle bir şey olabilir mi? Var da söylüyorum yani, bu var. Freehold alıyorsun. Yani senin oluyor, bu var. Ondan sonra bunu da 1-2 ay mücadelesini verdik. Ondan sonra bir baktılar evet bu da doğru. Tamam, bu konu da kapandı. Daha sonra
Yine video çekmeye devam ettim. Orada dedim ki bakın burada 12 bin dolara evler var. 13 bin dolara evler var. Evet 100 metrekare içerisinde kurulu. Ev kendisi 50 metrekare. Ama var bu fiyatları. Orada da bana saldırdılar. Gerek yorumlarda gerek işte sağda solda konuşarak yalan konuşuyor. Bali'de 12 bin dolara satılık ev yok. Ondan sonra ispatladım, gösterdim videolarda her şeyi de gösterdim. O konuda susuldu. Yani her yenilikte, her size anlattığım faydalı bilgilerde ilk önce bir güzel bir şekilde bir saldırıya uğruyorum. Tamam beni bir güzel bir linçliyorlar. Ondan sonra gerçek olduğunu artık anladıktan sonra veya işte kabullenmek zorunda kaldıklarında bu konu kapanıyor. Yani her yaptığım iyilik o kadar karşılığında ceza aldım ki biraz içimi döktüm bu videoda sizlere. Kusura bakmayın ama bu aralar biraz böyle gerçekten açık konuşmak gerekirse biraz moralim böyle düşük bu konularla ilgili. Çünkü hep böyle bir saldırıya uğruyorum. Sürekli böyle bir kötüleme, karalama. Ya niye böyle yapıyorlar bilmiyorum ama açıkçası biraz can sıkıyor bu işler. Ama ben yine bazı o aralarındaki iyilerin hatırına devam ediyorum. Benimle ciddi anlamda dürüst bir şekilde çalışmak isterseniz biz buradayız. Başımızın üstünde yeriniz var. Gerek şirket açılımı, gerek arsa, ev bulma. Dediğim üzere bu benim bir marifetim değil. Ben bu arsaları, evleri bulmuyorum. Burada kayınbabam sağ olsun adam buraları çok iyi biliyor ve burada arsaları, evleri buluyorlar. Şimdi diyelim ki Antalya'da bir turistin gidip kendisi emlakçılarla gittiği zaman veya gidip kendisi ev aradığı zaman fiyat nasıl 2 kat, 3 katı söylenecekse, yüksek söylenecekse burada da aynı. Ama eğer orada bir tanıdığınız varsa, gerçek Antalyalı, oranın yerlisi gidip sizin için oraları araştırıp işte Ahmet'in oğlu şurayı satıyor, işte Mehmet'in kızı var şurada arsa satıyor. Oraları bulmanız tabii otomatikmen fiyatlar çok düşük. Ya 39 bin dolara kim bulabilir böyle bir yer ya? Kim bulabilir? 39 bin dolara 250 metre sadece şu arsa için alınır buraya. Şu arsa alınır abi baksana denize sıfır şaka mı ya? Alın oturmuşuz şöyle karşısında anlatıyorum size. Buyurun. Uzun lafın kısası Bali'de çok uyguna arsalar da var hala. Evler de var. Fırsatlar da var. Değerlendirmek isteyenler burada pasta büyük. Bu pastayı bazıları paylaşamıyor. Burada işte yalan dolanla Türklerin gelmemesi için elinden geleni yapan tipler de var. İnanmayın kendiniz gelin görün, kendi gözünüzle görün. Geçen birisiyle görüştüm. Bunların bir arkadaşı Bali'de iş yapıyormuş, ticaret. İşte bazı malzemeler Türkiye'ye gönderiyormuş. Bunlara demiş ki ya bizim ilgimizi çekiyor, biz de orada gelsek iş yapsak falan. O da demiş ki ya bence tavsiye etmem demiş. Yani çünkü burada demiş öyle şey değil demiş, öyle pek fırsatlar falan yok. Böyle hani kötülemiş. Sonra arkadaş diyor ki ya biz geldik diyor. Ya Serkan bizim arkadaşımız olmasına rağmen bize önermedi. Ama geldik gerçekten o tıka basa dolu, turist dolu, her yer canlı, orası böyle, şurası böyle. Anladınız değil mi dedim. Yani bakın dedim yani arkadaşınız bile istemiyor dedim. Yani burada pasta var böyle niye istemiyorlar veya buraya niye demiyorlar ki ya gel bak gerçekten fırsat var gelin burada şu işin ucundan tutun veya şunu yapın şöyle bir eksik var. Yani bu kafada değiller. Her buraya gelen gitmiyor, burada yaşıyor, işini yapıyor, gücünü yapıyor ama soran kişilere yok gelmeyin o kadar iyi değil burası, şey değil. Ya abi gelme diyorsun sen kendin burada yaşıyorsun, kendi iş yapıyorsun, para kazanıyorsun millete gelme diyorsun yapmayın ya. Ya doğruları anlatın veya deyin ki gelin kendiniz bakın, kendiniz değerlendirin. Herkesin kendi aklı var, kendi ticari zekası var. Yani bunu kendiniz değerlendirin. Bence sağa sola sorarak veya o şey yaparak değil. Burada büyük bir potansiyel var. Buranın en büyük avantajı da 12 ay sezon olması. Evet, 12 ay sezon olması buranın en büyük avantajı. Çünkü ben turizmden gelen bir insan olarak Antalya'da 10 yılımı verdim. Orada piştim ben. Antalya'nın turizminde. Orada bakın 8 ay, hadi 7 ay turizm var. Ondan sonra bütün oteller kapanır. Ama burada öyle bir şey yok. Şu anda yağmur sezonu olmasına rağmen ve inanın her gün yağmur oluyor. Bak az önce yağmur vardı, bak şu an hava nasıl oldu, açtı. Yani burada evet şu anda çok yağmur var ama ona rağmen geliyor turist, var. Var yani. Çünkü buraya gelen turist pek deniz turisti değil. Ha, geleyim de şurada denizde yüzün. Burada yüzülecek deniz yok. Böyle Antalya'nın güzel denizi gibi. Burada öyle bir şey yok. Burada tapınaklara gidiyorlar, yogaya gidiyorlar, spor yapıyorlar, doğaya gidiyorlar, kafeye, barda takılıyorlar, geziyorlar. Yani bu şekilde bir turizm olduğu için, daha farklı bir turizm olduğu için hala gelenler var. Bilginiz olsun. Bu video buraya kadar olsun. Biraz içimi döktüm.
kusura bakmayın. Yani ama size dökmeyeyim de kime dökmeyeyim? Yani siz izliyorsunuz. Siz de durumdan yani haberiniz olsun diye söylüyorum. Bilin nelerle uğraşıyoruz, neler şey yapıyoruz. Yarın bir gün kulağınıza gelir. Gerçekleri bilmeniz açısından söylüyorum. Kusura bakmayın bunun için. Ha, videoyu beğenip destek çıkarsanız da çok sevinirim. Çünkü bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.